Bir hafta içinde Türkiye'de 3 farklı noktaya Rus menşeli İHA'lar düştü. Sosyal medya karıştı. Ekranlarda tartışmalar alevlendi. Herkesin aklında aynı haklı sorular vardı. Bu İHA'lar kime ait? Bizim topraklarımızda ne işleri var? Bizi gözetliyorlar mı? Ve en önemlisi, bizim onca hava savunma sistemimiz, milyonlarca dolarlık radarlarımız varken bu araçlar nasıl oluyor da içimize kadar girebiliyor? İşin açığı ben bu konunun kolay anlaşılacağını düşündüğüm için bu konuda video hazırlamayı düşünmedim hiç. Zaten bu konuya bu kadar geç değinmemin sebebi de bu. Ama günlerdir bakıyorum yorumlarda hep bu konu soruluyor. Yani bu videoyu belirleyen sizin yorumlarınız oldu. Hızlıca başlayalım. Çünkü mesele sandığınızdan çok daha derin. Mesele sadece bir sınır ihlali meselesi değil. Karadeniz'deki gölge filo savaşını duydunuz mu? Duymadıysanız bugün duyacaksınız. Ve dronların gelme sebebini bugün anlayacaksınız. Ayrıca önemli bir soruyu da cevaplayacağız. Hani onca hava savunma sistemimiz vardı? Yalan mıydı hepsi? Önce 15 Aralık'ta sınırlarımıza yaklaşan bir İHA tespit edildi, takip edildi ve havada imha edildi. Daha o olay konuşulurken 19 Aralık'ta İzmit'te, 20 Aralık'ta Balıkesir Manyas'ta tarlalara, ağaçlara düşmüş hava araçları bulundu. Düşen araçlar Rus ordusunun Ukrayna Savaşı'nda bel kemiği olan Orlan-10 ve onun daha gelişmiş olan Merlin VR'dı. Bel kemiği falan deyince de tabii bizim Bayraktarlar ya da Ankalar gibi bir şey olduğunu düşünmeyin. Bunlar taktik İHA. Mesela Orlan-10'un kanat açıklığı 3 metre. Bu drone yaklaşık 15 kilo ağırlığında, pırpır motorlu bir drone. İçinde gelişmiş görüntüleme sistemleri biliyor. Hatta belki buna şaşıracaksınız ama çoğunda bildiğimiz Canon marka fotoğraf makineleri var. Motoru Japon malı, elektroniği toplama. Yani Rusya bunları sarf malzemesi olarak görüyor. Tanesi 100.000 dolar civarı. Düşse de kaybolsa da Rus ordusunun umurunda değil. Ama Balıkesir'de bulunan Merlin VR daha farklı. O Rusların sessiz gözcüsü. 5000 metre irtifaya çıkabiliyor. Hibrit motoru sayesinde çok sessiz ve radarda tespiti çok zor. Düşen İHA'ların özellikleri genel olarak bunlar. Tamam da Rus ordusunun bu araçları savaşın olduğu Ukrayna cephesinden yüzlerce kilometre uzakta, Kocaeli'de, Balıkesir'de ne arıyor? Bu araçların Türkiye'yi gözetlemek, askeri sırlarımızı çalmak için geldiğini düşünenleriniz olabilir. Bu ilk akla gelen ihtimal elbette. Ama durum biraz daha farklı. Rusya'nın bunca hengame içinde Türkiye ile uğraşacak hali yok zaten. Bunlar kontrolden çıkan İHA'lar. Burada iki soru var. Neden şimdi bu kadar yoğun ve nasıl oluyor da başıboş şekilde Ukrayna cephesinden buraya kadar gelebiliyorlar? Öncelikle bunlar Ukrayna'dan değil, Karadeniz görevinden buraya düşüyorlar. Dikkat ettiyseniz hepsi gözetleme amaçlıdır onlar ve bunları Karadeniz'deki tanker saldırılarıyla bir arada okumak gerekiyor. Çünkü burada çok daha karmaşık bir küresel oyun var. Bu oyunun adı Gölge Filo Savaşı. Rusya, Batı'nın uyguladığı ambargolar yüzünden petrolünü satmakta zorlanıyor. Buna karşın son zamanlarda dünyanın her yerinden eski, hurdaya çıkması gereken, sigortası olmayan, sahipliği gizli tankerleri topluyorlar. İşte buna Gölge Filo deniyor. Bu hayalet gemiler Rus petrolünü alıp Karadeniz üzerinden dünyaya taşıyor. İşte Ukrayna Rusya'nın can damarını yani petrol gelirini kesmek istediği için bu tankerlere saldırıyor. Kamikaze deniz botlarını kullanıyorlar. Daha geçen ay Türkiye kıyılarına çok yakın geçen tankerlere bile saldırılar oldu. Savaş bizim deniz yetki alanlarımızın sınırına bile dayandı. Tabi bu saldırılara karşı Rusya bu tankerleri korumak zorunda. İşte o Kocaeli'ye, Balıkesir'e düşen İHA'lar aslında bu tankerlerin rotası üzerinde devriye geziyorlardı. Ukrayna'nın denizden gelen kamikaze botlarını tespit edip tankerlerini korumaya çalışıyorlardı. Yani amaçları Türkiye'nin askeri üslerini dikizlemek değil, Türkiye kıyılarına yakın seyreden kendi kaçak gemilerini korumaktı. Rusya, Karadeniz'in batısında ve güneybatısında yani bize yakın bölgelerde keşif uçuşlarını mecburen arttırdı. Çünkü Ukrayna artık oralarda bile vuruyor. Yani orada büyük bir kavga var ve bu büyük kavganın içinde kontrol edemedikleri ya da engelleyemedikleri iki büyük güç devreye girdi. Birincisi fizik, ikincisi elektronik harp. Şu an Karadeniz dünyanın en yoğun elektronik harp sahası. Hem Rusya hem Ukrayna birbirlerinin gözünü kör etmek için GPS sinyallerini karıştırıyor. Telefonunuzun haritasını açtığınızda kendinizi olduğunuz yerde değil bambaşka bir şehirde gördüğünüzü düşünün. İşte Karadeniz'deki durum bu. Buna aldatma deniyor. Düşen İHA'ların hikayesi muhtemelen tam olarak burada yatıyor. Bu Orlan-10 dediğimiz araçlar ucuz ve basit sistemler. Karadeniz üzerinde uçarken Ukrayna'nın veya NATO'nun elektronik karıştırmasına maruz kaldıklarında yerdeki kumanda merkeziyle bağlantıları kopuyor. Normalde bu araçların eve dön modu vardır. Bağlantı koparsa kalktığı yere döner. Ama GPS sinyali bozulmuşsa, pusulası şaşmışsa ne olur? Araç kuzeye, Kırım'a döndüğünü zanneder ama aslında güneye, Türkiye'ye doğru uçmaya devam
devam eder. Artık o bir zombi drone'dur. Yakıtı bitene kadar körlemesine uçar. Tabi burada bir de rüzgar etkeni var. Aralık ayı ortasında Karadeniz'de, kuzeyden güneye yani Rusya'dan Türkiye'ye doğru saatte 100 kilometreyi bulan fırtına seviyesinde rüzgarlar esti. Bu hafif uçaklar motorları dursa bile o rüzgarın önünde bir yaprak gibi sürüklendiler. Yani Kocaeli'ye, Balıkesir'e kadar gelmelerinin sebebi Rusya'nın oraya gitmeyi hedeflemesi değil. Elektronik beyinleri yanmış, rüzgarın önüne katılmış serseri mayınlar gibi sürüklenmelerinden kaynaklanıyor bu. Teknik incelemeler de gösteriyor ki çoğu yakıtı bitip süzülerek düşmüş. Yani bir saldırı manevrası yok. Bir tükeniş ve sürükleniş var. Sebep iyice anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim esas meseleye. Sınırlarımız delik deşik mi? Radarlarımız kapalı mı? Neden sınırda vurmadık da ta Çankırı'ya kadar girmesini bekledik? Bu sorulara verilecek cevaplar kahve köşesi sohbetlerinden biraz daha derin olmak zorunda. Gelin bir hava savunmacı gözüyle bakalım. Öncelikle radarlarımız çalışıyor. Hem de 7/24. Ama askeri radarlar savaş uçaklarını, füzeleri, helikopterleri görmek için tasarlanmıştır. Bir F-16 kocamandır. Yani radarda ben buradayım diye bağırır. Ama bu Rus İHA'ları kompozit malzemeden yapılmış. Kuş kadar iz bırakan aletler. Radarlar bu kadar küçük izleri genellikle kuş sürüsü veya bulut zanneder. Barış zamanında radarların filtreleri vardır. Eğer her kuş sürüsünü, her yağmur bulutunu düşman uçağı diye işaretlerseniz operatörün ekranı binlerce sahte hedefle dolar. Gerçek tehdidi göremezsiniz. Bu yüzden barış zamanında bu filtreler biraz daha yüksektir. Bu İHA'ların sızabilmesinin ilk sebebi işte bu fiziksel limit. İkincisi ve önemlisi ise barış zamanı angajman kuralları. Biz şu an Rusya ile savaşta mıyız? Hayır. Ukrayna ile savaşta mıyız? Hayır. Barış ortamında bir cisim sınıra yaklaştığında onun ne olduğunu anlamadan füzeyi basıp vuramazsınız. Ya o bir yolcu uçağıysa, ya rotasını şaşırmış sivil bir planörse, ya sadece göç eden bir leylek sürüsüyse. İşte bu yüzden 15 Aralık'ta radarlarımız şüpheli bir iz görünce hemen füze atmadı. F-16 kaldırdı. Pilot gidip gözüyle görsün diye. Buna görsel teşhis deniyor. Pilotumuz gitti, baktı, bu bir İHA. Silahı yok, saldırı yapmıyor, sadece sürükleniyor dedi. Sonra o İHA'yı meskun mahalin olmadığı, kimsenin başına düşmeyeceği boş bir araziye, Çankırı kırsalına kadar takip edip orada en güvenli yerde vurdular. Bu bir zafiyet değil. Tam tersine profesyonelliktir. O İHA sırf daha önce vurulsun diye meskun mahal bölgeler riske atılmayacaktı elbette. Peki burada çok daha önemli bir soru var. Onu soralım. Böyle istedikleri gibi gelip geçecekler mi? Hayır. Türkiye bu yeni nesil tehdidi çok önceden gördü. İşte bu yüzden Savunma Sanayi Başkanlığımız Çelik Kubbe projesini başlattı. Artık sadece füzelerle değil, Aselsan'ın geliştirdiği yeni nesil radarlarla, yapay zeka destekli sistemlerle bu kuş kadar izleri bile tespit edebileceğiz. Ve en önemlisi bu ucuz İHA'ları milyon dolarlık füzelerle değil, Korkut gibi parçacıklı mühimmat atan yerli toplarımızla veya Alka gibi lazer silahlarımızla vuracağız. 100 bin dolarlık İHA'yı 100 dolarlık mermiyle düşüreceğiz. Savaşta ekonomi her şeydir. Tabi bu anlattıklarım güzel ama tamam da Çelik Kubbe seri üretime geçmişti. Hani nerede diyebilirsiniz. Öncelikle seri üretime geçti. Seri üretim süreci tamamlanmadı. Zaten kimse bugüne kadar bütün ülkenin Çelik Kubbe ile donatıldığını söylemedi. Teslimatlar başladı ama daha çok teslimat yapılacak. Teslimatlar tamamlanmış olsa da farklı bir senaryoda olmayacaktı gerçi. Bu İHA'lar küçücük sistemler. Tespit edebilir miyiz? Evet. Ama bütün radar sistemlerinin tam kapasite çalışıyor olması lazım. Biz savaşta mıyız? Hayır. O zaman bu değerli sistemleri 7/24 yormanın mantığı var mı? Tabii ki yok. Zaten dünyanın hiçbir yerinde hava savunma sistemleri tehdit yokken tam kapasite çalışmaz. Yani burada bir zafiyet yok. Hatta şöyle söyleyeyim. Aynı dronlar ABD'ye gitseydi de, İngiltere'ye gitseydi de, Almanya'ya gitseydi de değişen bir şey olmayacaktı. Sınırı geçip içeri girecekti. Çünkü onlar da şu an savaş halinde değiller. Kısaca özetlemek gerekirse bu olanlar normal. Kuzeyinizde bütün dünyanın dahil olduğu devasa bir savaş yaşanıyor. Yakınınızda bu kadar büyük bir yangın varken kıvılcımların size kadar ulaşması şaşılacak bir durum değil. Savaşta olsak bu ihlaller yaşanır mıydı? Dünyada hiçbir devlet bu boyutlardaki İHA'ları %100 tespit ve imha edebileceğini iddia edemez. Bu bizim için de geçerli ama elbette savunma altyapımızdan kurtulabilecek olan belki onda bir. Gerisi tek tek tespit de imha da edilir Allah'ın izniyle. Allah'a emanet olun.